3 saniye farklı, 3 dakika farklı açtım. Kusura bakmayın gecikmeden dolayı. Yüklenmesi, güncellemenin uzun sürdü. Hoş geldiniz. Güzel yorumlarınız için, kitabıma sahip çıktığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hem bir teşekkür canlı yayını. Harika Ferda Hanım. Biliyorum ateşinizi de düşürür. Her şeye iyi gelir. Her nefeste büyük, her hastalığa katkı vardır. Triflu'yu kullanmayı da göstereyim tekrar. Ama ana etkisi damla damla damla. Alper'cim merhaba. Çok selam söyle akrabalarına. Bu kitabı dünyanın nefesine sahip çıkmak, nasıl güneş enerjisini, işte yeraltı sularımızı korumamız gerekiyor. Aynı o şekilde nefeslerimizi koruyup hayata katalım. Yabana gitmesin diye yazdım. Lütfen günde kaç kez diye soran takipçim, kitabımı okuyun. Nasıl ayarlayacağınızı kitabımda ayrıntılı anlattım. O kadar çok faktör var ki. En çok sorduğunuz ne kadar? Ne kadar? Şimdi triflomu şuraya almayı yanıma unutmuşum. Hemen alıp geleyim. Buraları şimdi burnumdan içerideki yedek hava alma hacmimi boşaltmadan diye çekmeye çalışmam. Eğer ki rezervim düşükse zorlaştırır olayı. O yüzden öncelikle burnumdan kibarca dudaklar mühürlendi. Boşalttım. Çektim. Bir tane kalktı. Boşalttım. Burnumdan boşalttım. Şimdi nasıl kullanılacağını soran kişiler ve şuna iyi gelir mi, buna iyi gelir mi diye soranlar Küçük Altın videosunu izlememişler demektir. Sizler için 88 dakika boyunca anlattığım videoyu izlemezseniz sizin ne ritim bozukluğunuza iyi gelir, ne stresinize iyi gelir, ne de başka bir şeyinize iyi gelir. Şunu eğer alamıyorsanız şu an hiçbir şey için vakit bulamıyorsunuz, hiçbir şey için. Yani alacağınız pek çok insanın aldığı sigaradan ucuz bir cihaz bu. Ben geçen hafta 40 lira mıydı, 37 lira mıydı neydi? Üçerli 6 tane sipariş ettim. Şimdi bugünkü konumuz şu kalp ritim bozukluğuna da, kaşıntıya da, her şeye iyi gelir. Neden, nasıl iyi geliyor kısmını, terlemedeki etkisini birkaç gündür soran bir takipçim vardı. Hem sizlere kitabıma sahip çıktığınız için bir teşekkür olsun, hem de daha sonra burada kayıtlı kalsın. Terleme üzerine olan etkisini anlatayım. Terlemede yaptığımız ameliyatı tarif edeyim. Görsellerle göstereyim diye şey yaptım, niyet ettim. Şimdi bizdeki yarattığı iyileşme etkilerini de tüm şikayetlerin geçme etkilerini de vücuttaki kanın oksijenlenme ve pek çok sistemdeki o sistemle ilgili salgıları değiştirerek yapıyor. Peki bunu yaparken yeni takipçilerim konuya uzak olduğu için ben koronavirüs döneminde nasıl o sıkıntı yaşayan kişilere bilgileri verdim, ondan bahsedeyim size. Öncelikle görüşmekte olduğum kişilere
akciğerlerinin 300 milyon şu baloncuktan olduğunu anlattım. Evet, bu çok önemli. 300 milyon baloncukta gerçekleşen bir olayı yönetiyoruz. Ve stres yapmıyorum desek de şu yolları stres nedeniyle kapatıyoruz. Hatta şuralara kadar havalanmayı iletmiyoruz. Şuralardan dönüyor nefes. Bunu da bir yıldır palyatif bakım merkezinde çalıştığım için neredeyse doğru düzgün nefes almadığımızı gözlemledim. Şuradan kana geçiyor her bir baloncuktan. Her bir baloncuğun çünkü şu şekilde gördüğünüz temiz kan, kirli kan ve sinir ve lenf dolaşımı var. Ne yapmış? Dersimizi dinliyoruz. Arteriyel, venöz yani temiz kan, kirli kan, lenf sıvısı ve sinir dolaşımı var. Ve bu dolaşımların her biri bu baloncukların açılması ya da bu şekilde kalmasından etkileniyor. Bu baloncuklar kimin baloncuğu? Sizin baloncuğunuz. Ama bunu neden böyle? Kimse size söylemek durumunda değil. Bu balonlar sizin. Ben anlatıyorum. İster okur öğrenirsiniz, ister videoları izler bilgilenirsiniz. Sizin nefes darlığınızın yönetiminden siz sorumlusunuz. İşte bu yüzden de kitabımın adı Nefesine Sahip Çık. Artı şu balonlar kadar böyle diye şişmiyor akciğerdeki. Ameliyat videosunu canlı yayınımızdan sonra koyacağım paylaşımlarımın, postlarımın arasında. Zaten eski postlarda var. Şimdi olay burada. Sizin 3, 5 arı nefesi, kuş nefesi, böcek nefesi adları, Budeyko nefesi, rüya nefesi, Wim Hof nefesi almanız şu kısmı baloncuklara kadar etki eder. Orada ne kadar nefesin biriktiğiyle ilgili. Ama olay hücrenin içine girip şu hemoglobin kan hücresinin içine gidip de onun içindeki bakın her bir hemoglobinin 4 demir iyonu var. Biz toplum olarak %80-90 demir eksikliği olan bir toplumuz. Demek ki A nefesi de olsa, Z nefesi de olsa demirlerimiz kadar oksijeni taşıyabilecek hemoglobinimiz olacak. Ki çoğu kişinin hemoglobini de düşük. Bunu geçtim. Bu hemoglobinin taşıdığı demir oksijeni belirliyordu ya. Bundan öte, bundan ileri şuradaki bu karbondioksit oksijen değişimini gerçekleştiren karbonik anhidraz diye bir tepkime var. Yani bir reaksiyon dediğimiz böyle aldım verdim ticareti var. Bu ticarette de bilet çinko arkadaşlar. O yüzden pek çok kişi size çinkonun cildinize etkileri, çinkonun saçınıza etkileri, çinkonun bağırsağınıza etkilerini anlatıyor ya. Her dokunuzda oksijeni bırakan, karbondioksiti alan, yani şu kılcal damarlardaki ticareti yöneten mineraliniz çinkodur arkadaşlar. Ha bu sadece bununla bitmez. Eritrositlerin içinde glutatyonun redüklenmesi, serbest radikallerin temizlenmesi işlemi vardır ki glutatyon redüktaz denilen enzim B2 vitamini kullanır. Glutatyon sentetaz enzimi de selenyum kullanır. O zaman neymiş? Demirimiz düzgün olacak. Çinkomuz düzgün olacak. B2'miz, selenyumumuz olacak. Demirimiz ayrıca oradaki Fenton reaksiyonu artı 2 artı 3 artı 2 artı 3 gibi tıbbi biyokimyasal pek çok sistemin çalışmasında etki etmektedir. Ha bunlar ne yapıyor? Bunlar 16 nefeste hani kaç kez soranlar için bu baloncuğun içinde değişim yapıyor ama o saydığım işte demir, çinko artı TCA'mızda magnezyum başlı başına çok çok önemli. Bu minerallere göre bizim
kanımızda da hani o baloncuğun etrafında damarlar kaplıydı ya, hayat çorbamızın değişmesini sağlıyor. Hayat çorbamızın içine acı, zehir ya da lezzet veren güzel rahiyalar ekleniyor. İşte bu bir su bardağı gibiyiz. İşte sigarayı 7 paket içip de efendim koahım var demek saçmalıktan öte bir şey değil. Yani o hastalığı siz kendiniz çağırıyorsunuz demek. O kadar 7 paket günde sigara içiyor demek, bugün bir takipçim yazdı, intihar etmekle eşdeğer. Şeker hastası olup da tepsi tepsi baklavayı tüketmekle, börekçiden çıkmamakla aynı anlamı taşıyor. O zaman bizim bedenimizin dili var. Bu dili okumayı size küçük küçük anlatmak istiyorum. İşte vücuttaki şurada göstermek istediğim sempatik. Her şey bu hücresel solunumla. Yani şurada hemoglobine geçen şu zarların yapısı başlı başına hepsini değiştiriyor. Neydi? Şu 150 mililitre nefes borumuz. Biz her gün 500 mililitreyi alıp 150'si burada kalıyor. 350 bunu havalandırdığımızı iddia ediyoruz ama bunu bile yapmıyoruz. Tek nefeste etkin, güçlü çalışmalarla diyaframı aşağıya itip karnın öne çıkmasıyla 4450'ye ulaştırabileceğimizi biliyoruz. Yani her nefeste hesabınıza $350 yerine 4450 doları yatırır hale getirebilirsiniz kendinizi. Ama bunun yerine kaç kere yapalım diye ısrarla bunu soruyorsunuz. İçtiğiniz suyu bilmiyorum. Ki bazen ben bile kendim için günlük suyu içemiyorum. Tükettiğiniz yiyeceği bilmiyorum. Mesela ben bugün için kendime kuşburnu, karanfil, melisalı çay hazırladım. Sizin içtiğiniz kahvenin, çayın miktarını bilmiyorum. Kaç kere yapacağınızı, hücresel düzeyde etkileşmenizi nereden bilebilirim? Buradan 10, 8, 5 bazen tek bir nefeste hayatı kaybedebiliyoruz. Bir tek nefeste bir pıhtı gidiyor, solunum merkezini durduruyor ve biz bunu yönetemiyoruz. Hal böyleyken lütfen benimle 3 mü, 5 mi, 8 mi, 10 mu pazarlığı yapmayın. Çünkü olay hücrelerinizde pH'nızla ilgili 0,45 azalma, 4 katı baloncukların oksijen geçişini arttırıp elektron akışını değiştiriyor. Anlaştık mı? Terlemeye dair değişimi de şu şekilde anlatacağım size. Vücudumuzda sempatik, parasempatik sistem var. Bu iki sistemin bakın her organdaki karşılıklarını görüyorsunuz. O zaman neymiş? Parasempatik iyi bir şey. Rahatlama, böyle keyif, deniz manzarasında. Rahatlama sisteminiz parasempatik sistem. Bunu kitapta da çok net anlaşılır bir şekilde anlattım. Sempatik, heyecanlanınca, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz, bizi heyecanlandıran her durumda aşırı kalbimizin attığı, dişlerimizi sıktığımız, işte vücudumuzda terlemeyi arttıran, başka kaslarımızda gerginliğe sebep olan sempatik sistem var. Ha bu sempatik sistem kötü mü? Değil. Olması gerektiği için var. Bizi bir takım reaksiyonlara, yani karşılaştığımız bir takım durumlara karşı güvenli tutmak için bu var, bu sempatik sistem. Ancak biz olması gerekenden, yani bir düşman saldırırken kaçıp kurtulmak, ani reaksiyon vermek için kullandığımız bu sempatik sistemi günün az bir miktarında kullanmamız gerekirken sürekli kullanırsak bu sempatik sistem
rahatlama sisteminin iyileşmeye neden olan parasempatik sistemimizin çalışması gerektiği zamanları taciz etmiş olur. İşte o yüzden biz mesela hani hep ben size diyorum ya, sevinç gözyaşlarımız olsun. Öyle çok üzülürüz, ağlarız. Öyle çok seviniriz, yine ağlarız. Bedenin aklı vardır. Birdenbire böyle bulantı geldiğinde ne olur? Ağzınızdan böyle tükrüğünüz artar, kalbinizde çarpıntı olur. Siz bilmezsiniz zehirleyen bir şeyler yediğinizi, ama vücut bunu atmanız için ya kusturur ya ishal yapar. Yani bedenin o sempatik ve parasempatik sistemleri sanki bir tahterevalli gibi böyle bir denge halinde olmalıdır. O kadar çok algoritma, yani denge mekanizması var ki işte insülin, glikagon, parasempatik, sempatik, girelin, leptin, kalsiyum, fosfor dengesi. Vücuttaki her sistemde bir denge var arkadaşlar. Ben böyle mükemmeliyetçilikte çok aşırı bir insandım. Bana bile sevme, heyecanlanma, anlatma bu noktalarda dengeyi öğretti. Ki sizler de mutlaka dengeyi öğrenmelisiniz, size anlatma gereği duydum. Nefes denge içerir arkadaşlar. Aldık alabildiğimizce, tuttuk, bakın tutuyorum halen, tuttuk tutabildiğimizce. Dengeyi kaçırdığımızda tutamayız zaten, boşaltmaya başlarız. Nefesi boşaltmamız pasif bir eylemdir. Tamamen boşaltırız. Bu dengeleri şaşırdığımızda işte çarpıntılar olur, başka sistemlerde bulgular verir bize. Terleme de bunlardan biridir. Diş sıkma da bunlardan biridir. İşte rüya, fazla diş sıkıyorsun, sakin, bir şeyleri yanlış yapıyorsun der. Ağrı, bu sistemler arası dengeyi bozmamızdandır. Hangi sistemde dengeyi bozduysak, işte telefonla önümüze çok bakıyorsak boyun fıtığına davetiye çıkartırız. Alma verme dengemiz bozuksa midemizde, mememizde sıkıntılar çıkar. Mesela ben çok yoğun telefon maruziyetine kaldığımda telefonu tutan omzum rahatsızlanıyor. O yüzden hani daha çok yayın yapmak, daha çok zaman ayırmak isterim ama hepimizin yaşam düzenlerinde bir takım dengeler olmalı. İşte bu terleme bugünkü konumuzsa bu noktadan sonrasını terlemene sahip çık olarak YouTube'a yüklettireceğim. Vücudun otonom sinir sistemindeki aşırıya kaçan sempatik uyarıyı eğer ki altta yatan nedeni çözmediğimizde bize terleme artışıyla sinyal verecektir. Bu ama öyle böyle bir terleme değil arkadaşlar. Nasıl ya, terlemede neden ameliyat yapılıyor diye. Ben de göğüs cerrahisine ilk başladığımda hadi canım terlemeden neden o kadar ameliyat olsun diyordum, ama böyle ellerinden su damlayan, avuçları tokalaştığınızda ıslanan insanlar var. Soğuk havada ya da sıcak havada fark etmeksizin ayak altlarından ayakkabısını ıslatan ve bundan artık o kadar muzdarip olan insanlar var ki gerçekten ameliyat kaçınılmaz bir duruma varmak zorunda kalıyor. Ama o zaman ameliyat olmadan önce neleri bilmek lazım? Bu sempatik, parasempatik uyarımın kontrolünü, yönetimini bizim nefesimizle yapabileceğimizi, işte aynı kalp hızımız gibi bilmemiz gerekli. Hal böyle olunca ben ameliyat için gelen hastalarıma anlattığım şekilde anlatacağım. Refleks hiperhidrozis denilen, hiperhidrozis bir şeyin hiper olması, aşırılaşması veya hipertansiyon gibi, tansiyonun yükselmesi gibi. Hiperhidroziste terlemenin aşırılaşması, ki bu genelde koltuk altlarından, ellerden, ayaklardan ve kasıklardan bulgu verir ya da göbek çevresinden. Şimdi göbek çevresinden bulgu verme durumu daha çok refleks hiperhidrozis, yani önlenemeyen refleks olarak
o teri vücut atmak zorunda kaldığında olur. Biz işte sempatik uyarıyla 1 kilo ter atma durumundaysak koltuk altlarımızdan, avuçlarımızdan işte 50'şer cc, koltuk altlarımızdan 250 cc ne yaptı? Şuradan 250, buradan 250, şuradan 250, şuradan 250 ya da bunların işte hepsinden kesin göbekten terlemeyi ekleyin. Böyle bir hesap var. Siz eğer sempatik uyarılmanızı, yani aşırı stresli, aşırı dert eder, aşırı heyecanlanır, diş sıkar durumunuzu değiştirme yönünde adımlar atmazsanız, ki bunlar anlattığımız iyi yaşam önerileri, bununla ilgili başka birkaç kitap daha önereceğim. Yani beslenmenizi değiştirmezseniz, her şeye sinirlenmeye devam ederseniz, nefesinizin farkına varıp hayatın bir nefes olduğunu idrak etmezseniz, egzersizi hayat rutininize katmazsanız, o zaman bu terlemeler sizde yine size hop rüya, bak seni aşırı sempatik uyarıyorum ki sakinleş dediğini duymazsanız vücudunuzdaki her hücreye kulak asmazsanız bu terlemeler devam edecektir. Ha biz sizin ameliyat ettik. Şuradaki, şimdi o ameliyatta kestiğimiz sinirleri, yaktığımız sinirleri göstereceğim. 2. ile 4. sempatik zincirinizdeki, sinir uyarımınızdaki bölgeyi yakar, tek portla girer. O bölgeyi 2'den 4'e kadar alırız. Buraya terleme yapan siniri. Ama ne olur biliyor musunuz? Bu vücut, siz aynı uyarıyı, sempatik uyarıdan vazgeçmiyorsunuz ya. Bu vücut bu 1 kilo teri boşaltacak arkadaş. Sen akıllanmazsan, sen burayı engellesen de, biraz sonra göstereceğim sinirleri göğüs cerrahına gidip kestirsen de, senin buradan engellediğin 250 mililitreyi 50 her yerinden gene çıkartır. Anlaştık mı? Yani 250'yi buradan kestik. Buralardan 50'şer fazla terledin. Bu bekleyeceğiniz ilk ameliyat sonrası yan testi. Sonra bu ameliyatı yaptığımız hastamla bir mola yerinde garson olarak çalışıyormuş. Ben tanıdım, böyle biraz bakım yaptırmış kendine, değişmiş ama dedim nasıl gidiyor? Hani ben hep merak ediyorum refleks hiperhidrozis ne kadar zamanda tekrarlıyor diye. Dedi 3-4 ay sonra tekrar oradaki sinir oluşmuş. Tekrar vücut ben bu yolu açacağım diyor. Tekrardan o iletiye günlük 1 milim siniri uzatmaya çalışıyor. Beslenmesi iyi ise kişilerin yine uzayıp gene buradan terlemeye neden olmuş. Botoksla kestiniz oradaki sinirin etisini. Botoksun etki ettiği süreden sonra pat gene. O zaman çözüm nerede arkadaşlar? Çözüm sempatik uyarımla 1 kilo yerine buradan terleme gerekliliğini, bedenin bize 1 kilo terle sinyal vermesinin önüne geçmekte. Biz bu ameliyatları yaparız. Ama bakın şuradan sayfaları işaretledim. Şöyle göğüs kafesinin içindeki 2. kaburgayla ve 4. kaburga arasında şu sarı görüntüler sinirler. Giriyoruz bir kamerayla. Oradan o siniri yakıyoruz. Sonra öteki siniri yakıyoruz. Böyle aradaki siniri çıkartıyoruz. İleti olmuyor. Ama işte ne oluyor? O ter bezlerinin oraya uyarı gitmiyor. Sonra o sinir tekrar kendini yenilediğinde tekrar terleme başlayabilir. Artı diğer bölgelerden refleks hiperhidrozis denilen klips konabilir iletiyi engellesin diye. Ama o kadar mucizevi bir şekildeyiz ki yani bu sinirlerin yakın planda da çıkışını ve işleyişini size göstermek istedim. Şöyle bakın, böyle bu omuriliğin dalları arasından bu sinirler bu şekilde çıkıyor ve şurada şöyle duyu alanına vücudun
şu şekilde size şurada bulmuştum bir tane, bakın. Görüyor musunuz? Şöyle omuriliğinizin orada her bir omurga arasında. O yüzden hani vücudunuzda pek çok reaksiyon oluyor ya, hepsi bir sinir ağıyla göğüs kafesinizin işleyişi her bir sinir ucuyla her bir organ ve dokuya iletiliyor. Yani nefes sizin ve bu iletiler ayrıca sizin beyindeki belli merkezlerinizdeki karbondioksit ve hidrojen miktarıyla, daha çok karbondioksit üzerinden ama bir takım periferik, yani dış yüzeydeki kemoreseptör dediğimiz kimyasal reseptörlerle 20 kat kanlanarak hidrojen iyonunuzu ölçerek her yere bu sinyali gönderiyor. İşte hani 300 milyon baloncuk olayı dediğimiz olayla aslında her bir dokunuzun sempatik parasempatik uyarısı ve terleyip terlememe sinyallerini değiştiriyorsunuz. Ha bunu yaparsınız, ha yapmazsınız. Bunlar size kalmış realiteler. Benim terlemeye dair anlatacaklarım bunlar. Başka sorularınıza bakıyorum. Soru sorulmamış. Çok güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Volüm kaybını çalışarak etkinleştirip akciğer her bir baloncuğunuzu, buradaki en önemli çalışmalarda yapacağınız durum sakin ve kibar olmak. Tamam? Bir hastalık çıkmasını bekleyen bekler, beklemeyen vaktinden evvel bir akciğer potansiyelini ölçer. İşte hani normal kişiler kullanmasın. Bir kağıt çıkıyor. Şunda şu şöyleymiş. Bu teşhisiniz varmış. Nereye kadar normaliz? Nereye kadar sağlıklıyız? İşte o sağlıklılık, normallik kriterleri. İşte bu toplar olmasaydı ne anlatırdım? Çok şey anlatırdım. Ama o çok şey herkesin şifasına değer mi, değmez mi tartışılır. O yüzden burnumuzdan boşaltıyoruz. Bakın bu zor kalkan cihazmış. Ben bile ilk başta kaldıramadım. Cihazlar çok farklı. Başka bir cihazda çok uzun tutabiliyorum. Başka bir cihazda çabuk oluyor. Cihazlardan dolayı moral bozmak yok. Boşalttım burnumdan. Ben çok uzun tutabiliyorum. Çünkü antrenmanlıyım. Hayatımda eline alıp denememiş kişilerin fikirlerini kulağım duymuyor. Çünkü denemeyen etkilerini bilemez. Sonra çeviriyorum. Gül koklar gibi. Kokladım. Üfledim. Kokladım. Bekledim. Balonlar çünkü çok önemli. Karbondioksit oksijen ticareti yapıyor. Üfledim. Bu cihazda 3 top birden havalanabiliyor ama diğer cihazlarda 2 top havalanıyor. Bu cihaz yıkanmayan model, bu yıkanabilen model. Çeşit çeşit modeller var, renkler var. Ben üretmiyorum. İnşallah yakın zamanda emekli olduktan sonra bütün üreticileri gidip inceleyip en güzel, en sağlığa faydalı olanını araştıracağım sizler için. Ben de çünkü internetten alıyorum ve güvenilir olmayabilir. Bakanlığımızın denetlemesi lazım. Ben de aynı şekilde geçen hafta 6 tane sipariş verdim bir uygun olan markadan. Farklı çıkıyor. 6 tane istedim. 6'sı da farklı çıkıyor. Şimdi şöyle bu toplarla çalışma kilo vermeye de neden olur. Kilo almanızı da sağlayabilir. Sistemde denge oluşturur. Kilo vermeniz, karbon atomunu yakışınız artar ama siz doğru dengeli beslenirseniz kilo da alabilirsiniz. Dengeyi sağlar.
tansiyonunuzun düşmesine neden olur. Ama düşük tansiyonunuz varsa normale de getirir. Denge oluşturduğu için tüm sistemlerde eğer ki bir sorun varsa o sorunun da çabuk fark edilmesini sağlar. Hani sistemin çarkları arasında şimdi aksama oluyor ya, o aksama varsa hemen hissettirir size. Neden? Bu da neden oluyor? Şimdi şöyle diyeyim, enerji akışı oluyor. Burada koenzim Q10. Mesela koenzim Q10'iniz yoksa nefes çalışmaya başladınız. Bir böyle açlık gibi, enerjisizlik gibi bir şey oluyorsa gidersiniz. Hücresel ölçülen değerlerinize doktorunuz bakar. İşte demir eksikliğiniz olabilir, çinko eksikliğiniz olabilir. Koenzim Q10'inizde eksiklik varsa enerji düşüklüğünüz olabilir. İşte bütün bunları doktor arkadaşlarım sizler için değerlendirebilirler. Anlaştık? Benim anlatacaklarım bu kadar. Soru olarak sorulmuş. Bir soru geldi. Burnunuzdan nefes boşa gidiyor. 2 kaldırıyorsunuz. Dediğim gibi 2 kaldırdınız, 3 kaldırdınız. Bunların hiç önemi yok. Zamanla antrenmanlarınızı sakince. Şimdi bakın demin ben boşalttım burnumdan. 1 kaldırdım. Boşalttım. Daha iyi boşalttım. İlk başlarda 15-20 saniye tutabiliyordum. 4 yıl oluyor ben çalışmaya başlayalı. Ben de 18 yıl akciğerin bronşunu, akciğerin sağ parçasını çıkardım. Masaya koydum. Hastaya yoğun bakımda bunu çalıştırdım. Kendim kullanmayı akıl etmemiştim. Hani o yüzden normal kişilerin kullanıp kullanmaması konusunda bilgi korkuyorlar, çekiniyorlar ya. Ben sağ akciğeri çıkarıp sol tarafın güçlenebilmesi için hastama bunu kullandırırken çok fazla hastada kullandırıyordum. Ama kendim kullanmam gerektiğini akıl etmemiştim arkadaşlar. O yüzden yani 2 top kalkmış hiç sorun değil. 1 top kalkmış hiç sorun değil. Sağ akciğeri kapalı olan hastam hiç topu kaldıramadı. Bak güzelim dedim. 1 ay sonra eğer o akciğerindeki kapalı lekeli alan halen devam ediyor olursa ben oradan biyopsi yaparım. Canım bıçak çok güzel korkutur hastalarımızı. Ben çok güzel ameliyat yaparım dedim. Gitti hasta 1 ay sonra 3 topu da çok rahat kaldırarak gelmişti ve akciğerinde bir bant dahi kalmamıştı. Bu baloncuklar nerede? O balonları nereye koydum ben şimdi? Akciğer baloncukları pırıl pırıl açılmıştı. Şuraya koymuşum. Bu baloncuklar sizin baloncuklarınız ve en önemlisi hani sayı ve süre veremememin sebebi şu. Bildiğiniz şuraya onu da bırakmıştım. Nerede o? Bildiğiniz süper ince kilotlu çorap gibi böyle fit 15 kilotlu çorap gibi akciğer baloncuklarınız. Bu balonlardan daha kibar. Ve bunların uniform yani eşit büyüklükte sağlıklı, sakin, dengeli şişirilmesi sizin göreviniz. Anlaşıldı? O yüzden bu baloncuklarınızı kimse sizin yerinize gelip şişirmeyecek. Hiçbir doktor arkadaşımın sizin yerinize baloncuklarınızı şişirme gücü yok arkadaşlar. En çok sizi seven bile sizin yerinize nefes alamaz. Anlaştık? Sadece anestezi aldığınızda şahane anestezist ve anestezi teknisyeni arkadaşlarım baloncuklarınızı şişirebilir. Onun dışındaki akciğer baloncuklarınız hakkında fikir yürütenler sizin baloncuklarınızı gelip şişiremezler. Ben de dahil olmak üzere. Anlaştık? O yüzden nefeslerinize 300 milyon baloncuğunuza sahip çıkın. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Egzama için de çok faydalı. Ter atılan metabolitlerden dolayı kokar. Trifilo çalışınca baş ağrısı oluşması çok normal çünkü
10 kat bir ilaç alıyorsunuz Nurdan Hanım. Astım hastasıysanız ses kaybı, ses telleriniz nefes yollarında olduğu için onun için de Necati Sesver hocam trifloyla üfleyerek çalışmayı, ses telleri, solunum yolundaki kasların gelişmesini öneriyor Yelizce Hanım. Tamam. Sorularınızı pıhtı attı emboli videosunu izleyeceksiniz Ayşegül Hanım, çalışacaksınız. Hangi olayı nefesle çözebilir miyiz anlamadım. Fibromiyalji, diş sıkma. Lütfen beden aklı ve fibromiyalji videolarını izleyin. İşte normale dönmesi için nefes çalışmalarını düzgünce yapacaksınız. Sağlıklı kişiler de kullanabilir. Bunu anlatmak için anlattım zaten az önce. Yani kaburgası kırılana kadar, ameliyat olana kadar, kalp damarı değişene kadar beklemek istiyorsa bir kişi bunu kullanmak için bekleyebilir. Sağlıklı kişiler sağlığını arttırmak için, ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenmek için mutlaka kullanmalı. Ondan sonra dozunu kendisi ayarlar. Ama gün içinde aslında alıp bekleyip burnundan boşaltmayı daha sıklıkla yapmalı. Tabii ki diyafram çalışmasıyla akciğerlerde açılma olur. Anlattığım çalışmalarla ritim bozukluğu da düzelir. Akciğer kapasitenizdeki çoğalma da sağlanır. Ben de internetten en uygun fiyatlı olanı alıyorum. Önerebileceğim cihaz yılbaşından sonra emekli olduğumda bulacağım, denetleyeceğim, inceleyeceğim ve bir Triflow cihazının satışını satan kişilerle anlaşma sağlayacağım. Sayfamdan o cihazı satmayı size vesile olacağım. Tamam? Ajansım size bu cihazların en sağlıklı olanını satacak. Ben kliniğimde hastalarımı değerlendireceğim. Hem de hastalarıma hediye edeceğim. Triflo yapamayan hastalar için bir gün trakeostomize hastaların nasıl çalışacağını ayrıca anlatayım. Üçüncü, ikinci çıkıyor, çıkmıyor. Bunlar çok anlattığım konular. Emboli için Eliquis kullanıyorsanız mutlaka sakin nefes çalışmalarını düzenli yapın değerli meslektaşım. Lütfen hareketler videosundaki hareketlerimi de yapın. Şimdi emboli bir damarda tıkanıklıksa hiç kıpırdamayan kişinin o tıkanıklığının açılması sadece Eliquis ile mümkün değil. Akışı etkileyecek tüm faktörler, yani su alımı çok önemli. Beslenmeniz, kanın sulanmasını, sadece tarçın bile kanda sulanmayı arttıran bir moleküldür. O yüzden beslenmeniz, fitoterapik beslenme şekillerini dikkate alıp sebze ağırlıklı beslenmeler bile Eliquis ile birlikte beslenmenizdeki değişiklikler çok önemli. Ama bunun yanında sakince Triflow ile nefesine teşekkür, elma toplama, secde hareketi, yapacağınız vibrasyon hareketleri sizin embolinize çok fayda sağlayacaktır. Cihazlara bağlı üçüncü top zor olan durumlar olabilir. Ameliyat öncesi aksine Triflow çalışmayı daha mutlak, daha düzenli, disiplinli yapmalısınız. Damardaki plak, şöyle diyeyim, damardaki plağın oluşmasına neden olan şeyler çok farklı. Sesimin incelip kalınlaşması sizin internetinizle ilgili bir durum olabilir ya da buradaki mikrofonun bağlantının etkisiyle olabilir. Yıkanabilir olanı Plastimet alıyorum, rubber alıyorum, Easy Flow alıyorum. Lütfen sadece açıp
içindeki bu başka bana bir firmanın gönderdiğiydi. Bu deneme üretimlerinden birisi, bu üretici firmalardan. Açıp şuradaki filtresi falan var. Markalar çok değişiyor. O yüzden yıkamayla ilgili, temizliğiyle ilgili de bir video çekeceğim. Antidepresan kullanımlarını bitirmeye niyet ettim Süheyla Hanım. O yüzden strese iyi geleceği için siz o kadar nefesinizi şifaya kavuşturacaksınız ki doktorunuz antidepresanı vermeye gerek duymayacak. Oğlunuzun yaşam düzenine göre, beslenmesine göre işte sabah 3, öğlen 3, akşam üzeri 3, yatmadan 3, 5 bunları kendiniz ayarlayacaksınız. Su içmiyorsa azaltacaksınız. Zorlanıyorsa azaltacaksınız. İşte rahat yapıyor 3'ü, o zaman 5'e çıkarabilirsiniz. Sakin, bedenindeki değişimleri gözlemleyerek siz planlayacaksınız. Keşke Venatura satışını yapsa. Ben de söyledim ama öyle bir duruma girişmediler. Baş ağrısı, baş dönmesi, öğürtü, bütün bunlar sempatik parasempatik sistemin bulgularının denge yaratma çabasıdır. Anlaştık? Çünkü bir yudum su almak yerine 10 yudum su birden alıyorsunuz. Yani şurada bakın kaç cc nefes aldığım belli değilken birdenbire 3500 bekledim. Kana geçiyor oksijen. Lupus hastalığına muhteşem etkiler eder Fatoş öğretmenim. Siz önce lupus hastalığını iyileştireceksiniz, disiplinli çalışıp aynı ödevini yapan öğrencileriniz gibi. 0 alan, benim oğlum Almanca sınavından birinde 22 almıştı. Sonra çok güzel çalıştı, 99 aldı. Aynı onun gibi öğretmenim. Dersinizi çalıştığınızda sınavı geçiyorsunuz. Anlaştık? Hepinize sevgiler sunuyorum. Başka bir gün, başka bir konu üzerinde daha ayrıntılı bilgilerle sizlere burnunuzdan nefes de boşa gitmeyecek. Sorular genelde başınızın dönmesi, sakin. Burnunuzdan yavaş boşaltamıyorsanız, burnunuzu tıkayarak çalışmanız gerekiyorsa hepsi yavaş yavaş bu bölgenizin güçlenmesiyle, akciğer güçlendiğinde zaten ağzınızı bantlamadan gece uykuda da hep burnunuzdan nefes alacaksınız. Şunu fark edeceksiniz, şu cihazla çalışmadığınız her dönemde bu dudakların mühürlendiğini göreceksiniz ve uykuda da uyanıkken de burundan nefes alıp burundan nefes veriyor olacaksınız. Anlaştık? O yüzden sakince çalışmaları yaptığınızda işte nefesi verirken başarılı olamıyorum ya da o şekilde şeyler düşünmenize gerek yok. Nefesin başarılı başarısız olma gibi durumu yoktur arkadaşlar. Nefes sizin. Ve sokaklarda kendini zehirleyen insanlar rahatça kahve zincirlerinde çok böyle havalı cafcaflı oturup böyle sigaralarını tellendiriyorlar. Oysa ki ben sadece şu basit cihazla sigarayı tercih etmemeyi başardım. Bu arada belirtmek istediğim birkaç şey var. Kitap var. Mustafa Bey'in YouTube videosunda magnezyum ve akılcı takviyeleri anlattığımız ve kitabı var. Akılcı takviye rehberi. Bununla takviyelere dair bilgilenebilirsiniz. Yine öyle miydi böyle miydi? Sağlık paradokslarının orta göbeğinde stres ve nefes yer alır. Bütün bu paradoksları neyi nasıl yapacağız diye düşünüyorsanız Melekçiğim'in Sağlık Paradoksları kitabı. Yine Özlem İrlanda'dan uzun yaşam için
Fonksiyonel bitki bazlı beslenme kitabı. Özlemciğimin kitabı. Baş ucunuzda sizi aydınlatacak. Nefese dair zaten artık nefese nasıl sahip çıkacağınızı öğreten. Nerede kendi kitabımı? Bu arada spor yapanlar bir spor akademisinde öğretim görevlisi olan spor bilimlerinde oksijenli oksijensiz solunum, hangi sporda ne kadar spor egzersizler yapılacak olayını incelemiş ve aerobik anaerobik egzersizler arasında büyük bir fark olmadığını, nasıl yönetileceğini bu kitapla anlatmış arkadaşlar var. Kendi kitabımı bulamadım, iyi mi? Neyse, canımız sağ olsun. Sizler alıp okuyorsunuz, bilgileniyorsunuz. Nefesleriniz şifa oluyor. Bir günde ne kadar yapmalıyız? En fazla. Ben nasıl yapıyorum? Sabah yapmaya çalışıyorum. İş yerinde gidip geldikten sonra 1-2 yapıyorum. Sonra geliyorum, öğlen bir daha yapıyorum. İşten çıkmadan bir daha yapıyorum ama ikişer üçer kez. Ha vaktiniz daha az oluyorsa, nasıl sigara içenler sormadan çıkıp sigara molaları veriyor ya Selim Çelebi. Aynı onun gibi düzenli dağıtım ve vücuda şifa oluşturması aslında istediğim. Kısa kısa, az az, dönem dönem verilmesi istediğim durum. Anladık? Yani günde 5 vakit, 3'er 5'er. Mesela işte geldim 3-5 yaptım. Çıkmadan yapmıştım. Biraz sonra tekrar yaparım. Şimdi size gösterirken birkaç tane yapmış oldum. Bu şekilde günde, bu benim hiçbir hastalığım olmadığı için yapmak için, sağlıklı akciğer kapasitemi güçlendirmek için. Ancak bir hastalığım olsaydı daha sık, daha düzenli yapardım. Sayıyı kendimi iyi hissettiğim, başımda dönme olmadığı süreçler kadar güçlendirirdim Selim Bey. Tamam. Hastanede çünkü yataklı hasta bölümünde çalışıyorum. Yataklı hastane bölümünde olduğum için hasta kabulüm yok. Hasta kabulü için çok soran oluyor. Küçük Altın nefesin etki mekanizması ve hareketler videolarını izleyip çalışmaya başlamış olan kişiler Ocak ayından itibaren randevu oluşturulmaya başlanacak. Kliniğimde değerlendirmeye alabileceğim. Ancak sigara içmeye devam ederek söylediğim şeyleri yapmayan hastaları muayene kabulüm olmayacak. O yüzden nefesine sahip çıkan hastalarımız ile yolumuz buluşacak. Dediğim gibi önümüzdeki aydan itibaren. Aynen her şeye faydalı ve faydayı çoğaltmanız burnunuzun ucunda, ustalaştıkça verirken de sakince, solunum yolu güçlendiğinde hiçbir şeye yormanıza gerek yok, acemiliğinize. Aldınız, beklediniz. Mırıldanarak verme çalışması yaparsanız ustalaşmanız daha hızlı olacak. Aldınız. Özellikle mutfakta çalışırken, araç kullanırken sakin sakin aldığınız miktarı bir birim arttırmak. Özellikle büyük şehirlerde trafikte çok zaman geçiriyorsunuz ya. Alın öndeki araca, yandaki araca, trafiğin tıkanıklığına sinirleneceğiniz yerde alın nefesinize. Aromatik bir koku. Ben bugün küçük aromaterapi cihazıma şöyle göstereyim size.
şöyle içine lavanta damlattım. Mesela aracınızda aromatik yağınızı damlatacağınız, işte lavanta olabilir rahatlamak için, gündüz giderken bergamot olabilir, limon olabilir, enerjinizi yükseltecek kokularla nefes egzersizi yaparak giderseniz enerjinizdeki yükselmeyi hissedeceksiniz. Bedava, burnunuzun ucunda ve şifanızı ağzınızı kapatarak bu kadar güçlendirebiliyorken bence yapın. Bantlamaya gerek kalmadan şifanızı yükseltin. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.